İlaçlarını almayı unuttun değil mi? Tahmin etmiştim. Teşekkür ederim. Sen var ya, herkesi kendi gibi bencil, fırsatçı zanneden ruhsuz herifin tekisin. Kahretsin, şarjı bitmiş. Şarjı mı bitmiş? Sen ne biçim doktorsun ya? Daha dekinin şarjını bile kontrol edemiyorsun. Ondan sonra karşıma geçmiş bir de hesap soruyorsun. Bu aşk için, senin için her şeyi yaparım Ela. Seni sonsuza kadar beklerim. Levent. Sonsuzluk çok uzun. O kadar bekleyemem. Gözlerimi kapatsam yüzünü görür müyüm? Gündüzleri uzatsam geceler bir kördüğüm. Kapıları kapatsam yalnız üşür müyüm? Bir kuş olup da uçsam üzerine süzülür müyüm? Levent ne oldu? Bir terslik mi var? Hayır, hatta her şey mükemmel. Hayatımı mükemmel yapan kadını görmek istedim. Sabahın bu saatinde mi? Her şeyin sorumlusu beni uyandıran bu yağmur. Eskiden ben de yağmuru hiç sevmezdim. İçimi karartırdı. Ama şimdi gülümsetiyor. Beni gülümseten tek şey sensin. Sadece seni düşünmek bile dünyayı güzelleştiriyor. Bu halimle mi? Daha yeni uyandım. Eminim berbat görünüyorumdur. Hayır, hatta seni hiç bu kadar güzel görmemiştim. Neye bakıyorsun sen? Geçmiş olsun. Niçin? Ela'yı başkasına kaptırdın. Benim için hiç sorun değil. Ama benim için sorun. Levent Bey'in bütün ameliyatlara niye onu seçtiğini şimdi daha iyi anlıyorum. Saçmalıyorsun. Ela böyle bir şeyi asla yapmaz. Belli ki o adam Ela'yı kandırmış. Zavallı Ela. Yakışıklı beyin cerrahının tuzağına düştü. Asıl sen saçmaladığının farkında mısın? Levent Bey istediği her kadınla birlikte olabilir. Ela da istediği her erkekle beraber olabilir. Hadi hazırlan, geç kalacağız. Biri görebilir. Yani içeri girmem lazım. Haklısın. Hastanede görüşürüz.
Görüşürüz. Sen şemsiyeyi al, ıslanma. Almam. O zaman sen ıslanırsın. Belki de birbirlerine aşık olmuşlardır. Öyle olsa Ela bunu bizden niye saklasın ki? Korkmanı ya da utanmanı gerektirecek bir şey yoksa söylersin. Belki söylemeye fırsatı olmadı. Aşk gözünü kör etmiş senin. Günaydın. Günaydın. Ne kadar güzel bir gün değil mi? Ya ne demezsin. Eminim her yer çamur içindedir. Dışarı mı çıktın sen? Yo. Nereden çıkardın? Saçın ıslanmış. Yok. Duş aldım. Tam kurutamadım da. İyi. Hadi çıkalım, geç kalacağız. Ne oluyor ya? Ne bu suratınızın hali? Sabahtan beri böyleler. Yağmur'u pek sevmiyorlar herhalde. Yağmur'u değil, yalancıları pek sevmem. Bugün hayatımdaki en kötü gün. Alışsan iyi olur. Gerçekler acıdır. Anlaşılan cennette sorun var. Sorun falan yok. Sorun olması için birbirimizle bir şeyler paylaşıyor olmamız lazım. Ki biz paylaşmıyoruz. Aynı evde yaşayan 3 yabancıyız, o kadar. Farkında olmadan yanlış bir şey mi yaptım? Hazır olduğunda bana her şeyi anlatabilirsin. Söz veriyorum. Her zaman senin yanında olacağım. Burnum çok iyi bela kokusu alır. Bence başın çok büyük bir belada. Sanırım ufak sırrını herkes öğrenmiş. Burak ve Zenan sizi acile. Günaydın Levent Bey. Günaydın. Hasan, sen Levent Bey'e yardım edeceksin. Sen de hasta dosyalarını düzenle. Burun kanamasıyla gelen şu çocuğa bak. 3311'deki Ahmet Bey'in ilaçlarını ver. 1337 ve 2862'deki hastaların ameliyat sonrası Fikret kontrollerini Hanım. yap. Efendim, Ceylan'ı getiriyorlar. Durumu hiç iyi değilmiş. korktuğumuz şey mi? Maalesef kusma ve epileptik nöbetler başlamış. Hemen harekete geçmeliyiz. Tamam efendim. Kader sen benimle gel. Hadi herkes işinin başına. Kim bu Ceylan acaba? Haldun Bey'i gördün mü, ne kadar telaşlıydı? Bana neyin olduğunu söyleyecek misin? Evet. Seni dinliyorum. Fikret Hanım senin order ve günlük muayene dosyalarını bir an önce bitirmeni istedi. Dayan bir tane. Bak hastaneye geldik. İyi olacaksınız Ceylan Hanım. Allah'ın izniyle bebeğiniz de siz de iyi olacaksınız. Kerem. Evde oturuyorduk. Birden kusmaya başladı. Sadece kusuyordu. Midesi falan bulanmıyordu. Hastaneye gelmek istemedi ama kasılmalar olunca Tamam Kerem, tamam sakin ol. bebek için korkuyordu. Belki de daha önce gelmeliydik ama ben ne yapacağımı bilemedim. Önce şu kusmayı durduralım. Sonra neler olduğuna bakarız. Ceylan'ı hemen odaya alın. Baş üstüne. Ceylan dur. Böyle gidemezsin. Bu bebeği ne kadar istediğimi bilmiyor musun? Ona kavuşmak için neler çektiğimizi unuttun mu? Ben bu bebeği tam 10 yıl bekledim. Aşkım ne olur beni dinle. Senin doktorları herkese yeteri kadar dinledim. Evet, beynimde bir tümör var ve beni öldürecek. Tedavi olabilirsin. Ama bunun için bebeğimi benden alacaklar. Ceylan doktorları duydun.
Tedavi olursan yaşama şansın daha yüksek. Olmazsan kaç ay yaşayacağım belli değil. Sus! Sen de onlar gibi konuşmaya başladın. O lanet sayılardan bahsetme bana. Ben bir istatistik değilim. Kerem, anlıyor musun? Bu bebeğin annesiyim. Ve ne olursa olsun bebeğimi vermeyeceğim. Ceylan. Onu dinlememeliydim. Tedavi olması için ikna etmeliydim. Kendini suçlama. Ne sen ne de biz onu bu kararından vazgeçirebilirdik. O sadece yavrusuna hayat veren, ölmeden önce onu görebilmek isteyen bir anne. Pelin, sen ne kadar şirin bir kızsın böyle. Sen de şirinsin. Ayağındaki seyirme ne zamandan beri devam ediyor? Benim bacağım. Evet, senin bacağın. 3 ay kadar önceydi. İlk başta önemsiz gibi geldi. Ama gittikçe artarak devam etti. Hiç doktora gittiniz mi? Gittik tabii. Beyninde bir anormallik olduğunu söylediler. Yapacakları bir şey yokmuş, öyle dediler. Levent Bey'in ününü duyunca bir de o baksın istedik. Çok iyi bir doktormuş galiba. Sen de doktor olmak istiyorsun galiba, ha? Benim olsun mu? Olsun. Al bakalım. Büyüyünce doktor olacağım. Ver bakalım. Levent Bey birazdan burada olacak. Ne oldu? Gitme. Ne kadar güçlüymüşsün sen böyle. Peki, gitmeyelim bakalım. Levent Bey iyidir değil mi? Doktor olarak iyidir. O kadar. Hoş, zaten gerisi de bizi ilgilendirmiyor ya. Sana kendine dikkat et demiştim. Böyle gidersen değil milli takımda, mahalle takımında bile oynayamazsın. Haklısın. Özür dilerim baba. Merhaba. Ben Doktor Ela. Oğlunuza birkaç test yapmamız gerekiyor. Teste falan gerek yok. Altı üstü burnu kanadı, o kadar. Evet, ben iyiyim. Artık hastaneden çıkmak istiyorum. Seni hastaneden çıkarabilmem için sağlıklı olduğuna emin olmalıyım. 16 yaşında bir futbolcunun ne gibi sorun olacak ki? Turp gibi baksanıza. Metin, bilmemiz lazım. Herhangi bir ilaç kullanıyor musun? Doping ilacı. Tabii ki kullanmıyor. Metin'in aldığı her nefesin haberim vardır benim. Konuşsana, dilini mi yuttun? Mehmet Bey, sadece emin olmak istiyoruz. Ayrıca bu testler sadece yarım saatinizi alır. Sen deniz kızını biliyor musun? Evet. Sen de tıpkı deniz kızı gibisin. Ben yüzemiyorum. Büyüyünce yüzeceksin. Pelin'i iyileştirmek için mutlaka bir yol bulacağım. Merak etmeyin. Hemen yeni bir kontrastsız MR almamız lazım. Tabii Levent Bey. Sağ tarafta sınırlı bir kasılma var. Hemen diazen verelim. Turnike. Turnike geldi. Seni görmek isteyen biri var. Onun için küçük bir hazırlık yapalım mı? İşte küçük balık Nemo. Nemo. Seninle oyun oynamak için geldi. Çok tatlı değil mi? Tatlı. Ama kimse görmesin. Onu saklayalım hemen, ha? Ne dersin? Saklayalım. Uy. Harika. Pelin, şimdi küçük balık Nemo'nun evine gitmek ister misin? Evet. O zaman Hasan abi seni Nemo'nun evine götürecek. Anlaştık mı? Anlaştık. MR'da görüşürüz. Acile neden yerin altı dediklerini anladım. Of, sıkıntıdan patlamak üzereyim. Nefes alamıyorum. Gestapo sürekli ikimizi birlikte çalıştırıyor. Sence bunun sebebi ne olabilir? Ne zamandan beri her şeyin bir sebebi olduğunu düşünüyorsun? Seninle tanıştığımdan beri.
Böyle bir cezayı hak etmem için bir sebep olması lazım. Bu kitabı sana getirdim. Teşekkür ederim. Ama ben Suç ve Ceza'yı okumuştum. Okuduğunu tahmin ettim. Ama bir doktor olarak tekrar oku. Eminim çok farklı yorumlayacaksın. Olur. Kolay gelsin. Teşekkürler Suat Bey. Ne var? Buna Rasmussen ensefaliti diyoruz. Yani beynin bir kısmı gayet sağlıklıyken diğer kısmının tamamen işlevsiz olması. Gördüğünüz siyah kısım zaman geçtikçe ölüyor. Eğer hemen tedavi edilmezse kızınızı da öldürecek. Aman Allah'ım. O zaman hemen tedaviye başlayın. Kızımı kurtarmak için ne gerekiyorsa yapın. Beynin sağlıksız olan kısmını ameliyatla alacağız. Siz... Ne diyorsunuz doktor bey? Korkmayın. Beyin omurilik sıvısı aldığımız beynin yerini zamanla dolduracaktır. Yani siz şimdi kızımın beyninin yarısını alacağınızı söylüyorsunuz, öyle mi? Merak etmeyin. Yaşı daha çok küçük olduğundan beyni henüz gelişimini tamamlamadı. Kızınız büyüdükçe kalan nöronlar aldıklarımızın görevini yerine getirecektir. Peki normal bir çocuk gibi olabilecek mi? Bak. Yani özürlü falan olmayacak değil mi? Bu ameliyat çok tehlikelidir. Ama başarılı olursak Pelin birkaç hafta içinde hastaneden ayrılır ve kısmen normal bir şekilde hayatına devam eder. Ama tersi de olabilir. Kızımızı tamamen kaybedebiliriz değil mi? Ne yazık ki evet. Ölüm riski, felç kalma ve konuşma bozukluğu riskleri var. Karar vermenin çok zor olduğunu biliyorum ama önemli olan Pelin'in yaşama şansına sahip olması. Bence bunu değerlendirmemiz lazım. Sağ olun doktor bey. Hasan, Buyurun Levent Bey. eğer aile ameliyata izin verirse onay yazısını al. Hı hı. Hemisferektomiye senin de katılmanı istiyorum. Ne dersin? Olur tabii. Güzel. Levent Bey'den nefret etmek çok zor. Beni hemisferektomi ameliyatına alacak. Kızın beyninin yarısını keseceğiz. İnanmıyorum. Bunun için cinayet bile işlerim. O hem çok iyi bir cerrah hem de hastalarla arası çok iyi. Küçük kızla nasıl ilgilendiğini görseydiniz ne demek istediğimi anlardınız. Neredeyse boynuna sarılacaktım. Demek Ela'dan tamamen vazgeçtin. Zaten öyle bir şey yoktu canım. Daha yolun başında fark etmen iyi olmuş. Ne de olsa Levent Bey'in karşısında hiçbir şansın yoktu. Sen Levent Bey'i nereden biliyorsun? Kim söyledi, Ela mı? Birinin söylemesine gerek yok. Anlamamak için salak olmak lazım. Öyle mi? Neyse zaten beni hiç ilgilendirmiyor. Levent Bey göz göre göre Ela'ya torpil yaparken seni nasıl ilgilendirmez? Ela buna izin vermez. Ay. Dünyanın her yerinde olan bir şey bu. Yapılacak tek şey zekanı kullanıp açığı kapatmak. Levent Bey resmen Ela'yı kullanıyor. Saçmalıyorsun. Biri birini kullanıyorsa bu kesinlikle Levent Bey değil. Adam zaten çok yakışıklı, ihtiyacı yok. Neresi yakışıklı canım? Sıradan bir erkek işte. Kıskançlık insanı hem kör hem aptal yapabiliyor demek ki. Kimin kiminle aşk yaşadığıyla ilgileneceğinize işinize baksanıza. Levent Bey ve Ela'dan bahsediyorsanız bayat haber. Bütün hastane bunu konuşuyor. Bizim ana kuzusu fena aşık olmuş. Ama bir beyin cerrahı karşısında hiç şansı yok ki. Kesinlikle. Levent Bey.
Haldun Bey hemen sizi görmek istiyor. Beyin ödemine bağlı kusması olan bir hasta getirildi. Üstelik hamile. Hamile mi? Hasta 34 yaşında. 13 haftalık hamileyken beyin tümörü teşhisi konmuş. Ancak anne tedaviyi reddetmiş. Yani ölümü göze alarak bebeğini doğurmaya karar vermiş ha? Evet. Test sonuçları anabolik steroid ilacı kullandığını gösteriyor. Ne zamandan beri doping ilaçları kullanıyorsun? Yalvarırım babama o ilaçları aldığımı söylemeyin. Basit bir yan etki bunlar. Zaten söylemişlerdi. Kim söyledi? Kullanan arkadaşlarım. Bu kadar basit değil. Hiçbir şey yapmaz dediğim bu ilaçlar hemen hemen vücutta tüm organlarda yan etkiler oluşturabilir. Ben bilmiyordum. Ama söz, bundan sonra hiç kullanmayacağım. Üzgünüm ama daha bir süre burada kalman gerekiyor. Hayır, benim hemen çıkmam lazım. Antrenmanlarım var. Takımın gerisinde kalamam. Milli takıma seçilmem an meselesi. Daha 16 yaşındasın. Buna ancak baban karar verebilir. Bebeğim nasıl? Bir şey yok değil mi? Bebeğin gayet iyi. Merak etme. Ama sen... Ben önemli değilim. O gölgelerin ne dediği umurumda değil. Gölgeler? Elindeki fotoğraflar. Evime gitmek istiyorum. Haldun Bey lütfen. Ceylan, inan bana bebeğin için en iyi yer burası. Yalvarırım bir tanem. Haldun Bey'i dinle. Bir şurası, şuraya da bir tane. Tamam. Fikret Hanım, Dosyaları bitirdin mi? ameliyat sonrası hasta kontrollerini tamamladım. İlaçlarını verdim, serumlarını taktım. Her şey tamam. Öyle mi? Klinikteki burun kanamasıyla gelen futbolcu genç. Şurayı imzalayın lütfen. Hastanın testlerinden doping kullandığı anlaşıldı. Ne tür bir doping? Hiçbir şey söylemiyor. Peki babası yardım etmiyor mu? Babanın hiçbir şeyden haberi yok. O zaman ne bekliyorsun? Gidip babasıyla konuş. Peki ya baba tedaviyi kabul etmezse? Hasta kaç yaşında? 16. Babayı ikna etmezsen hastaya yardım edemezsin. Burada duracağına işine bak. Babayla konuş ve durumu hallet. Sonra ameliyathane katında son 24 saat içerisinde ameliyata giren bütün hastaların ameliyat sonrası epikrizlerini yaz. Bütün EKG'leri ve röntgenleri belirtmeyi unutma. Tamam. Dur, daha bitmedi. Yeni gelen hasta dosyalarını al, düzenle, inceleyip hastaları kontrol et. Emredersiniz. Seni burada bekleyeceğim bir tanem. Korkma, tamam mı? Tamam. Çıktığında seni kocaman bir çikolata bekliyor olacak. Hem de en sevdiğinden. İçinde oyuncak da olsun. İçeri girmemiz lazım artık. Tabii. Görüşürüz bir tanem. Beynin sol frontal lobunda bulunan tümör, 6 aydır hiçbir tedavi uygulanmadığı için hasta her geçen gün kötüleşti. Şu anda kurtulma şansı yok. Filmlerine bakılırsa CBM denilen habis bir tümörle karşı karşıyayız. Kanser ve embriyo. Aslında doğaları açısından fazlasıyla benzerlik gösteriyorlar. Her ikisi de süratle büyüyen hareketli hücreler. Ve ikisi de büyüyebilmek için Ceylan'dan besleniyor. Zavallı Ceylan. 2 cephede birden savaşmak zorunda kaldı. Ve anne çok yakında bu savaşı kaybedecek. Habis hücreler beyin köküne ve omuriliğe kadar yayılmış. Bebek 8. ayında. Sezaryenle alabiliriz. Eğer Ceylan'ı biraz tanıdıysam, zamanı gelmeden buna asla izin vermeyecektir. Yine de tekrar konuşmakta fayda var. Tabii. Ama her şeye hazırlıklı olalım.
Benim ameliyata girmem lazım. Bugün girdiğim 5. ameliyat. Ne kadar yoğun bir gün. Nedense bütün hastalar arka arkaya geliyor. Sen de kokuyu aldın mı? İçmiş galiba. Evet bence de. Ama işinde çok iyidir. Bence Suat Bey seni tavlamaya çalışıyor. Nereden çıkardın? Durup dururken kitap vermeler falan. Bana çok anlamlı geldi. Sana şimdiye kadar hiç bu hocan kitap vermedi mi? Verdi. Önemli olan kitap değil zaten. Kitabı verenin Suat Bey olması. O adam kimseye günahını bile vermez. Bakıyorum da kitap işe yaradı. Acil bir hasta geliyormuş, gidelim. Sahilde bulmuşlar. Silahla yaralanma. Tansiyonu 90'a 50. Çok fazla kan kaybetmiş. Beni bırakın. Filiz'i kurtarın. Hadi. Aldım, sen kızla ilgilen. Acele etmene gerek yok. Kız yolda eks oldu. Tahlil sonuçlarına göre oğlunuzda dopingli ilaç kullanımına bağlı kan pıhtılaşma faktörlerinde bozukluk var. Benim oğlum doping kullanıyor olamaz. Bir yanlışlık olmalı. Bakın, Asıl siz bana bakın. Hem o dediğiniz şeyleri herkes kullanıyor. evet çoğu genç kullanıyor. Ama zararlı olduklarını bilmedikleri için. Kimse onları uyarmıyor. Tam tersi üstü kapalı bir şekilde teşvik ediyorlar. Yani şimdi de beni mi suçluyorsunuz? Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Evet. Geçmişte çok başarılı bir futbolcuydunuz. Şimdi teknik direktörlük yapıyorsunuz. Ama bu durum oğlunuzun başarılı olmak için doping kullandığı gerçeğini değiştirmiyor. Olay nasıl olmuş? Hiçbir bilgi yok. Polisler de dışarıda hastayla konuşmak için bekliyorlar. Giriş deliği kalbe çok yakın, çok kan kaybetmiş. Diğer hasta ölmüş. Nabzı yükseliyor. Hemen Suat Bey'i çağır. Böyle önemli bir ameliyatta yer aldığım için çok mutluyum. Teşekkür ederim. Önemli değil. Şimdi biraz uyumaya ne dersin? Harika. Hadi başlayalım. Tamam. Affedersiniz Levent Bey. Kokuyu siz de alıyor musunuz? Bu maskeyle koku almam imkansız. Ne oldu? Özür dilerim Serdar Bey ama siz biraz içki içmiş olabilir misiniz acaba? Yanlış duydum galiba. Sen ne dedin? Ben içki kokusu alıyorum. Yani siz ameliyata içkili olarak ameliyata girmeniz doğru değil bence. Sen hangi cesaretle bana bunları söyleyebiliyorsun? Hasan kendine gel. Ama ameliyata içkili girmesi yasak değil mi? Yani Pelin daha çok küçük ve ben içkili bir anestezi uzmanına onu teslim edemem. Göz göre göre hayatını tehlikeye atmak olur. Yeni yetme bir asistandan işimi nasıl yapacağımı dinlemeyeceğim. Levent, bunu hemen ameliyathaneden gönder. Levent. Hasan. Artık ameliyat ekibinde değilsin. Ameliyata girebileceğinden emin misin? Tabii ki. Her şey yolunda, merak etme. Fikret Hanım. Fikret Hanım. Söylediğiniz her şeyi yaptım. Bugün ameliyata girebilir miyim? Hayır. Bugün sadece sana söylediklerimi yapacaksın. Ama bir gün yeniden ameliyata girebileceğim değil mi? Burada konuşmaya devam edersen giremeyeceksin. Ya bu yaptığınız haksızlık. Bu işkenceye daha fazla devam edemezsiniz. Özür dilerim. Kendimi kaybettim.
Kontrolünü ne zaman kaybetmediğini merak ediyorum. Hazır yeri gelmişken Levent Bey hala kontrolün dışında mı? Affedersiniz ama buna cevap vermek istemiyorum. İsterseniz bana tuvaletleri bile temizletebilirsiniz. Ama özel hayatım konusunda kimseye hesap vermeyeceğim. Hastanenin yarısından fazlası biliyorken biraz zor olacak bu. Ne kadar zor olduğu umurumda değil. Umrunda olmadığına göre ameliyata girmek için de bekleyebilirsin. Beni cezalandırmaya devam mı edeceksiniz? Edin. Ama şunu bilin ki beni böyle yıldıramazsınız. Laboratuvar seni bekliyor. Anne. Merak etme, sadece kontrole geldik. Oğlum da ben de çok iyiyiz. Gelmenize gerek yok. Tamam anneciğim. Ben de seni çok seviyorum. Hani kendini üzmek yoktu? Üzmüyorum. Sadece hamilelik duygusallığı işte. Ceylan, durumun gittikçe kötüleşiyor. Eğer hemen bebeğini sezaryenle almazsak... Bu kadar bekledim. Biraz daha bekleyebilirim. Merak etme, bir sorun yaşanmayacak. Biliyorum. Ama daha hazır değiliz. Zamanı gelmedi. Lütfen Elton Bey. Peki Ceylan. Ceylan'ın durumunda en ufak bir değişiklik olursa bana bildirmeni istiyorum. Bu kadar basit bir şeyle beni yıldırabileceğini düşünüyorsan çok yanılıyorsun. Kahretsin, inanmıyorum ya. Özür dilerim doktor hanım ama tüplerin kapağını sıkıştırmanız lazımdı. Bütün asistanlar aynı hatayı yapıyor. Öf ya, öf. Nasıl bu kadar güçlü olabiliyorsunuz inanamıyorum. Bunun güçlü olmakla ilgisi yok. Sadece anne olmakla ilgili. Ben bütün annelerin yapacağı şeyi yaptım. Benim annem dışında. Neden öyle söyledin? Siz ölümü bile göze alarak bebeğinize hayat verdiniz. Ama benim annem hiç umursamadan beni sokağa bırakmış. Eminim onun da kendince bir sebebi vardır. Yoksa hiçbir anne yavrusundan ayrılmak istemez. Bu kamera niçin? Kurşun vücuda girdiği sırada bir kaburgası zarar görmüş ve hematoraksa sebep olmuş. Yani? Yani çöken ciğerin etrafı kan doluyor. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Kanı boşaltıp ciğeri tekrar şişirmek için toraks tüpü kullanacağız. Doktor bey, olayla ilgili birkaç soru sorabilir miyiz? Fazla yormamak şartıyla buyurun sorabilirsiniz. Ölen genç bayanı tanıyor muydunuz? Evet. Sevgilimdi. Peki olay nasıl oldu? Bir adam cep telefonlarımızı istedi. Sonra silahını çıkardı. Tamam memur bey. Bu kadar yeter. Tamam. Kader. Hayırdır? Sakın bir şey söyleme. Eğer her şeyi bu kadar ciddiye alırsan 40'ına gelmeden ölmüş olursun. Senin gibi ruhsuz yaşayacağıma ölmeyi tercih ederim. Hem ne düşündüğümü bile bilmeden yorum yapman çok saçma.
Hamile kadını düşünüyorsun. 8 aylık hamile ve her an ölebilir. Ama sadece o kadar değil. Tam 21 kaset doldurulmuş. İnanabiliyor musun? Bebeğine özel mesajlar kaydettiği 21 tane video kaset. 18 yaşına kadar her doğum gününde, oğlunun lise, üniversite mezuniyet günlerinde, hatta evlenirken, onu yalnız bırakmamak için acı çekerken bile kaset dolduruyor. Verilebilecek en güzel hediye bu herhalde. Biliyor musun, beni hiç kimse bu kadar çok sevmedi. Bir gün biri mutlaka sevecek prenses. Bir an önce ameliyata almalıyız. Hazırlıkları tamam mı? Tabii Suat Bey. Kitaba baktın mı? Ne kitabı? Önemli değil. Suç ve ceza. Kahretsin, çok salağım ya. Berbat durumdayım. Başımdaki sorunlar yetmezmiş gibi bir de idrar örnekleri üzerime döküldü. İğrenç görünüyorsun. Sanırım şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Niye iyi hissediyorsun ki? İlahi adalet diye bir şeyin hala var olduğunu görmek güzel de ondan. Ne demek bu şimdi? Sanırım bir kadını çekici bulmayacağım tek durum bu. Aman ne komik. Umurumda bile değil. Senin yerinde olsam benim de hiçbir şey umurumda olmazdı. Ne demeye çalışıyorsun? Açık açık söylesene. Hastanenin en yakışıklı ve başarılı cerrahıyla birlikte olsaydım ben de seni kadar rahat olurdum. Sen böyle bir şeyi nasıl söylersin? Tabii ya. Ben söyleyemem ama sen yalan söyleyebilirsin değil mi? Ne oluyor burada? Levent Bey ameliyat için yardım istiyor. Kim müsait? Ben hazırım. Ben de. Ela. Nedense hiç şaşırmadım. Kader, bana bunu niye yapıyorsun? Çünkü ben buraya gelebilmek için çok uğraştım. Ama sen Levent Bey'in gözdesiyken benim hiçbir şansım yok. Yeter artık. Burak, sen Levent Bey'in yanına git. Hep haklı çıkmaktan sıkıldım. Dediğim gibi sadece benimle değil diğerleriyle de aram bozuluyor. Ve bu daha başlangıç. Sol frontal lobektomiye başlıyoruz. Demek ameliyatı birlikte yapacağız. Evet Levent Bey. Hiçbir altı doğru yapamaz mısın sen? Ya bu doping olayı duyulursa her şeyi, tüm geleceğini mahvettin. Memnun musun şimdi? Özür dilerim. Doping yerine daha fazla çalışsaydın her şey hallolurdu. Ama sen tembelin tekisin. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum zaten. Belki de senin kadar yetenekli değilim. Futbolcu olmamam lazım. Benim oğlum yeteneksiz olamaz. Hala başarısızlığına bir bahane yaratmaya çalışıyorsun. Bu gidişle değil futbolcu, hiçbir şey olmaz senden. Mehmet Bey, sakin olun. Bence daha fazla üstüne gitmeyin. Dediklerimi yapsaydı Ardalardan, Nuri Şahinlerden çok daha iyi olabilirdi. Ama şimdi Konuşmamız gereken daha önemli şeyler var. Oğlunuzun sağlığı. Frontal lobektomiden sonra karşımıza ne çıkar? Anterior serebral arter çıkar. O zaman bizim ne yapmamız gerek? Arteri bipolarla yakıp koagüle ettikten sonra kesmemiz gerek. Levent Bey, hasta uyanıyor. Serdar, anestezi etkisiz. Serdar, kız uyanıyor.
Serdar Bey. Sızmış. Serdar! Tamam hallediyorum. Özür dilerim. Bir daha olmaz. Haklıymış. Hayır, sadece biraz dalmışım işte. Bana yalan söyleyip hastanın hayatını tehlikeye attın. Biraz kahve içersem geçer. Önemsiz bir şey. Hadi işimize bakalım. Sen kendine gelene kadar hiçbir şeye bakmasan daha iyi olur. Semra, boşta olan bir anestezist bul çabuk. Alper, sen de biri gelene kadar Serdar Bey'in yerine geç. Şimdi gidebilirsin. Ameliyata gireceksiniz. O yüzden bu onam belgesini imzalamanız gerek. Ben ameliyat falan olmayacağım. Beni rahat bırakın. Bu belgeyi imzalamasanız bile sizi ameliyata alabiliriz. Yaşadığınız olay kolay değil. Ben bir korkağım. Ölmeyi de asıl hak eden bendim. Ne yapıyorsun sen? Sakin ol. Uzak dur benden. Biri yardım etsin. Bırak dedim. Asıl ben ölmeliydim. Ben. Anlıyorum. Sevgiliniz öldüğü için. O ölmedi. Onu ben öldürdüm. Sen mi? Ona çok aşıktım. Her şeyden çok. Ama babası evlenmemize izin vermedi. Biz de intihar etmeye karar verdik. Önce onu vurdum. Sonra ben kendimi öldüremedim. Korktum. Elim titredi. Kalbime isabet etmedi kurşun. Ona ihanet ettim. Bırakın öleyim. Yalvarırım, ölmeme izin verin. Bakın, bu doping ilaçları gösterilmek istendiği kadar masum değil. Nasıl yani? Doping ilaçları uyuşturucu haplar gibi bağımlılık yapabilir. Oğlunuzun tamamen kurtulması için uzun süreli bir tedaviye ihtiyacı var. Uyuşturucu mu? Allah kahretsin, bir bu eksikti. Gerizekalı. Oğlunuz sizi mutlu edebilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Tüm hayatını siz istiyorsunuz diye futbola adamış. O çok iyi bir çocuk. Siz onu tanımıyorsunuz bile. Evet, tanımıyorum. Ama üzücü olan sizin de onu tanımamanız. Görmüyor musunuz? Oğlunuz sizin gözünüze girebilmek için kendini öldürüyor. Bu olayın benimle hiç bilgisi yok. Siz yanında olsaydınız ve ona güvenseydiniz bunların hiçbiri olmayacaktı. Bu yüzden bütün suçu 16 yaşındaki bir çocuğa atmadan önce iyi düşünün. Merhaba bir tanem. Belki de bu senin için kaydedebildiğim son kaset. Çünkü artık fazla zamanım kalmadı. Sanırım yakında ayrılacağız. Ama hiçbir ayrılık benim biricik oğlum olduğun gerçeğini değiştirmeyecek. Sen benim bu dünyada yaptığım en güzel şeysin. Seni hiç görmesem de baban gibi yakışıklı ve benim gibi inatçı olduğunu biliyorum. Mutlu olmak için inatçılıktan arada bir vazgeç, olur mu? Ama inandığın bir şey bulursan hayatın pahasına vazgeçme. Çünkü asla pişman olmazsın. Ben vedalardan nefret ediyorum. O yüzden sadece seni çok seviyorum bebeğim. Ceylan. Ceylan. Ceylan, nefes al. Nefes al.
Hasan, Buyurun Levent Bey. seninle ameliyathanede olanlar hakkında konuşmak istiyorum. Biliyorum. Çizgiyi açtım. Cerrahlar ekiplerine güvenmek zorundadır. Anestezi uzmanı da bu ekibin en önemli parçasıdır. Anlıyorum. Bugün ameliyathanede biri sorumluluğu üzerine almalıydı. Bu neşteri tutan kişi olmalıydı ve o bendim. Sen haklıydın. Başına gelenleri hak etmedin. Tebrik ederim. Çok cesurca davrandın. Sabah Ela ile beni gördün değil mi? Evet. Asla Ela'yı üzecek bir şey yapmam. Yapmasanız iyi olur. Çünkü o her şeyin en iyisine layık. Biliyorum. Hadi Pelin'in ailesine komplikasyon ihtimali haricinde kızlarının iyi olduğunu söyleyelim. Ela anlamıyorsun. Çocuk ben öldürdüm diyor. Birlikte intihar ediyorlarmış ama kendini öldürememiş. Şimdi vicdan azabı çekiyor olmalı. Polise gidemiyorum. Ameliyatı alamıyorum. Ne yapacağım ben ya? Bence yapabileceğin tek şey Suat Bey'le konuşmak. Eminim o halledecektir. Hiçbir şey halledemeyen beceriksiz gibi koşa koşa ondan yardım istemeye gideceğim. Hakkımda ne düşüneceği belli. Zaten Suat Bey'in asistanları hakkında iyi şeyler düşündüğünü hiç sanmıyorum. Değişen bir şey olmayacak yani. Üf ya. Oğlum iyi değil mi? Bebeğin kalp atışlarında problem var. Hemen sezaryenle almamız lazım. Ameliyathane hazır. Eğer sen de hazırsan sezaryene başlayabiliriz. Hazırız. Hemen 2 numaralı ameliyathaneye. Peki hocam. Yalvarırım karıma da oğluma da bir şey olmasın. Biz elimizden geleni yapacağız. Onlar için metin olman lazım. Biliyorum. Ama bu haksızlık. Böyle bir acıya dayanmak imkansız. Oğlumu kucağıma alırken karımı toprağa vereceğim. Söyleyin nasıl dayanacağım? Oğlun için dayanacaksın. Hepimizin Ceylan'dan öğrenmesi gereken çok şey var. Zor bir gün ha? Evet. Fazlasıyla zor. Hala gülümseyebildiğine göre senin için çok zor bir gün olmamış. Günün sonunda seni göreceğimi bilmek her şeyi kolaylaştırıyor. Senin gözlerine baktığımda ikimiz dışında her şey yok oluyor. Keşke gerçekten sadece ikimiz kalabilseydik. O zaman her şey mükemmel olurdu. Senin için her şeyi mükemmel yapacağım. Göreceksin. Sen yanımda olduğun sürece önemli değil. Bizim için savaşmaktan vazgeçmeyeceğim. Bu gece yemeğe çıkalım mı? Seninle çok önemli bir şey konuşmak istiyorum. Ne söyleyeceksin? Ya şimdi söyle, akşama kadar dayanamam. Olmaz. Akşam çıkışta görüşürüz Ela. Tamam.
Kolay gelsin, teşekkürler. Suat Bey, Evet. hasta tedaviyi kabul etmiyor. İntihar girişimiymiş. Sevgilisini öldürmüş ama kendini öldürmeye çalışırken eli titremiş. Şimdi ne yapacağız? Bizim görevimiz insanların hayatını kurtarmak. Onların vicdan muhasebesine yardım etmek değil. Genç adamı polise bildirmek zorundasın. Bu adli bir vaka. Haklısınız. Bana söylemek istediğin başka bir şey var mı? Yo, Zaten çocukça bir fikirdi. ne çocukçaydı. Boş ver. Unutalım gitsin. İçindekini de yırt at. Neyin içindeki mi ya? Kitap. Nasıl? İkisi de iyi mi? Çok sağlıklı bir oğlun oldu. Ceylan? Ceylan nasıl? Şimdilik yaşıyor. Başkalarının eşyalarını karıştırmaman gerektiğini öğretmediler mi sana? Altı üstü basit bir kitap ya. Ne bu halin? O sadece bir kitap değil. O bir Dostoyevski. Yeni bir aşk daha ha? Hadi bakalım hayırlı olsun. Hasan. Ne yapıyorsun burada? Hiç. Benim... Yani seninle ve Kader'le konuşmam gereken bir şey var. Gerek yok. Biz biliyoruz zaten. Hatta bütün hastane biliyor. Bütün hastaneyle sonra ilgilenirim. Ama sizinle aynı evde yaşıyorum. Ve aramızda bir problem olmasını istemiyorum. Kader'in ya da diğerlerinin ne düşündüğü umurumda değil. Ne olursa olsun ben her zaman senin yanında olacağım. Suç ve cezayı konuşabileceğim tek kadınla yemek yemek istiyorum. Tabii o da isterse. Babam bana çok kızdı. Onu hayal kırıklığına uğrattım. Ama çok çalışıp hatamı telafi edeceğim. Edebilirim değil mi? Elbette. Ama kendini bu kadar zorlamana gerek yok. Aileler çocuklarını oldukları gibi kabul edip her haliyle sevmeli. Haklısınız doktor hanım. Ben hatalıydım. Elbette oğlumun sağlığı her şeyden önemli. Ne olursa olsun hep senin yanında olacağım. Yeter ki sen iyi ol. Olanları itiraf ettiğine göre bilinmesini istiyorsun demektir. Yani sen ölmek istemiyorsun. Birilerinin seni zorlamasını istiyorsun, o kadar. Ama kendine yalan söylersen ne olursa olsun acı çekersin. Gökhan, ilk önce sen kendini affetmelisin. Ameliyat olacağım. Ama önce polislere gerçeği anlatacağım. Bebeğim. Bebeğim nasıl?
Çok iyi. Merak etme. Şimdiye kadar gördüğüm en güzel ve en sağlıklı bebek. Beni buradan çıkar. Oğlum annesini böyle hatırlamamalı. Bu makinelerin arasında. Bu mümkün mü? Sağ ol. Lafları süslemeyeceğim. Kitabın kapağını bile açmadım. Hatta bir ara onu bana verdiğinizi bile unuttum. Belki şimdi çok geç kalmış olabilirim ama... Ben de sizinle yemek yerken suç ve cezayı konuşmak isterim. Oğlum. Oğlum. Bebeğim benim. Bebeğim. Kerem'i annemleri almaya gönderdim. Bizi kameraya sen çeker misin? Çekiyorum. Teşekkür ederim oğlum. Seni kollarıma alabildiğim için o kadar mutluyum ki. Kokunu içime çekebilmek ne kadar güzelmiş. Bana bu mutluluğu yaşattığın için sana çok teşekkür ederim oğlum. Seni bırakmak zorunda olduğum için beni affet. Ama baban hep yanında olacak. Seni çok seviyorum oğlum. Kamerayı kapatır mısın? Götür onu artık. Kerem'e de söyle, oğlumu hiç ama hiç yalnız bırakmasın. Behzat.
Aşktan ölmek dedikleri bu olsa gerek. Benset, genç bir kız aşk yüzünden ölümü seçebiliyor. Ama diğer tarafta genç adam için hayat daha tatlı gelmiş. Yani olan kız olmuş. Aşka inanmayanlardan mısın? Mesele aşka inanmak değil. Böyle gürültülü ulu orta, ne olur beni sev diye bağıran aşklardan hoşlanmıyorum o kadar. Clem. Hazır mısın Ela? Çıkalım mı? Bu kadar şık bir yere gideceğimizi düşünmemiştim. Sanırım ben eve gidip üzerimi değiştirsem iyi olur. Gerek yok. Sen her halinde güzelsin. Ama sen çok şıksın. Ben böyle rahat edemem. Peki o zaman. Sen çık, ben bir saat sonra alırım seni. Tamam. Merhaba. Merhaba. Bana kızgın mısın? Evet. Kader, lütfen beni yargılama. Sen doğuştan şanslılardansın. En iyi okullara gitmişsin. Baban ünlü bir cerrah. Şu eve bak. Ameliyathaneye girdiğin zaman kimse oraya yakıştığından şüphe duymuyor. Ben yetimhanede büyüdüm. Ve benim okuyabilmem için mücadele etmem gerekti. Hatta tıp fakültesini bitirebilmek için iç çamaşırlarıyla poz verdim. Ameliyathaneye girdiğim zaman herkes benim hemşire olmam gerektiğini düşünüyor. Ama senin hiç çaba göstermeden elde ettiğin bir saygınlığın var. Sen bunu neden çöpe atıyorsun? Birkaç tane iyi ameliyata girebilmek için mi? Hayır. Bunun ameliyatlarla ya da öne çıkmakla bir ilgisi yok. O zaman neden? Neden güvenilirliğini sarsıyorsun? Evet, yakışıklı ama buna değecek kadar da değil. Biliyorum. Geri hiçbir şey kalmıyor. Tabii ona aşık olman dışında. Hayır, aşık falan değilim. Evet, aşıksın. Hayır, değilim. Evet, aşıksın. Benim hazırlanmam lazım. Kesinlikle aşıksın. Hayır. Ha. Sadece onun yanında kendimi bilmiyorum işte. Hem çok heyecanlı hem de güvende hissediyorum. Sanki hiç bilmediğim bir ülkede ama evimdeymişim gibi. Evet. Sanki dünyada onun dışında hiçbir şey yokmuş. Ve onsuz nefes alamayacakmışsın gibi. Anlıyorum. Çok kötüsün. Buluşuyorsunuz galiba. Evet. Nereye gidiyorsunuz? Bilmiyorum ama onu ilk kez bu kadar şık gördüm. Çok özel bir gece olmasını istiyormuş. Hiçbir şey anlamadım. Sana evlenme teklif ederse hiç şaşırma. Bunu da nereden çıkardın? Erkekler için çok özel bir gecenin anlamı... doğum günü falan değilse evlenme teklif edecekler demektir. Kader. İnsan evleneceği kişiye her konuda dürüst olmalı değil mi? Tabii ki. Bütün hayatını paylaşacağın insanla aranda hiçbir sır olmamalı. Hadi neyse, seni rahat bırakayım da hazırlan. Çok beklettin mi? Yo. Seni beklemek bile güzel. Gidelim mi? Tamam. Ama ilk önce ben seni bir yere götürmek istiyorum. Nereye? Seni çok özel biriyle tanıştıracağım.
Niye geldik? Çünkü aramızda sır olsun istemiyorum. Sır mı? Evet, hadi benimle gel. Merhaba babacığım. Merhaba. Seni tanıştırmak istediğim biri var. Ama ben sizi tanımıyorum ki. Sizin kadar başarılı bir cerrahla tanışmak benim için onurdur. Teşekkür ederim. Peki siz ne işle uğraşıyorsunuz? Beyin cerrahiyim. Öyle mi? Meslektaşız yani. Peki beyin cerrahisini severek mi yapıyorsunuz? Her şeyden çok seviyorum. İnsanlar ikiye ayrılır. Doktorlar ve diğerleri. Doktorlar da ikiye ayrılır. Cerrahlar ve diğerleri. Cerrahlar da ikiye ayrılır. Beyin cerrahları ve diğerleri. Seçtiğim branş insanın en önemli organlarından biriyle ilgili. Kıymetini bil. Ben bu işe yıllarımı verdim. Hanımefendi eşiniz mi? Bana kızdın mı? Hayır. Niye kızayım ki? Sana da herkes gibi yalan söyledim. Bu senin değil babanın sırrıydı. Ayrıca senin de olabilirdi. Artık aramızda sır mır kalmadı. Sen ne diyecektin? Şimdi söylemeyeyim. Hele bir yemeğe gidelim. Ya Levent, meraktan öldürme beni. Ben şimdi saçma sapan bir sürü şey kurarım. Ela, lütfen ısrar etme. Bakmayacak mısın? Bakacağım. Alo. Şimdi uygun değilim. Seni sonra ararım. Hadi söyle. Ha? Bu hayatta başımıza gelen her şey, ne verdin ne aldın, bizi birbirimizden ayıran tek şey, kime nasıl inandın? Bu hayatta başımıza gelen her şey, ne verdin ne aldın, bizi birbirimizden ayıran tek şey, kime nasıl inandın? Seni kalbimden atmak mı? Seni kalbimden atmak mı? Yok 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 yok. Seni kalbimden atmak mı? Seni gönlümden atmak mı? Yok. Sana sevgim kendimden çok. Seni kalbimden atmak mı? Seni gönlümden atmak mı? Yok. Sana sevgim kendimden çok.